Selamlar. Bisiklete başlayanların karşılaştıkları ilk sorun genelde doğru bisikleti seçememektir. Piyasada çok fazla marka var. Bunlara ait çok fazla türde bisiklet modeli var. Örneğin MTB, dağ bisikleti, yol yarış bisikletleri, şehir bisikleti, tur bisikleti, gravel bisikletler, katlanabilir bisikletler. Bunların elektrikli modelleri, elektriksiz modelleri. Tavsiyem şu 3 maddeye dikkat ederek doğru bisikleti seçmeniz ve güzel bir başlangıç yapmanız. Birincisi sağlık durumunuz. Sağlık durumunuza uygun bir bisiklet seçin. İkincisi nerede bisiklet sürmek istediğinizle ilgili düz bisiklet yollarında mı sürüyorsunuz? Bilmiyorum, şehriniz müsaitse tabii buna. Dünyada çok az yerde bisiklet yolları var. Asfalt ya da çakıl, kumlu yüzeylere göre bisikletlerin lastik yapıları değişiyor. Buna göre türleri de değişiyor. Üçüncüsü neydi ya? 3 yok. Üçüncüsü de hangi amaçta bisiklet kullanıyorsunuz? Yani hafif bir fitness içinse çok bir performans dağ bisikletine gerek yok veya tur bisikletine gerek yok. Dünya tur bisikleti almanıza gerek yok. Bazıları alıyor böyle. Tabii bir de bütçeyle ilgili bir konu bu. Yani para olsa da hepsinden ikişer üçer tane alsak. Tırmandık. Nefes nefese kaldım yine. O yüzden konuşamadım. Şimdi gelelim dağ bisikletine. Dağ bisikletinin benim için çok derin anlamları var. Doğayla bütünleşmek gibi, işte tek başıma doğada olmak gibi. Yani çok da ifade edemeyeceğim, anlatamayacağım. Ne kadar anlatmaya çalışsam da derin anlamları var. Peki dağ bisikletinde farklı olan şey ne? Dağ bisikletinde farklı olan ilk süspansiyonlar. Yani şu önde görmüş olduğumuz şey süspansiyon arkadaşlar. Yeni başlayanlar için bisiklet sözlüğü. Süspansiyon, maşa, kadro ve sele. Oturduğumuz yer sele. Buna da gidon deniyor. Şu ön tarafta tuttuğumuz kumanda, direction modumuz. Maşadan bahsettik. Lastik ve jant yapısı tabi araziye uygun oluyor dağ bisikletlerinin. Daha kalın, dişli lastikler araziye tutunan, özellikle off-road alanlarda, yol dışı alanlarda buraya gelip de araziye gelip de yol bisikletiyle bisiklet sürmeye çalışmayın. Size tavsiyem. Zorlanırsınız. Bisiklete zarar verirsiniz. Gerek yok. Kadroları da farklı. Yani karbon kadrolar var, alüminyum alışımlı kadrolar var. Arazide darbeye mukavemetli kalın kemikli kadrolar üretiliyor dağ bisikletleri için. Neden? Çünkü dayanıklı olsun diye. Dayansın. Bazıları insan gibi sürüyor bisikleti, bazıları insan gibi sürmüyor. Hayvan gibi sürüyor. Her yere girip çıkabiliyor. Mesela bizim ekip gibi.
Benim her zaman bir numaram dağ bisikleti. Diğer bisikletlerim var mı diye soracak olursanız yok. Çünkü öyle bir ihtiyacım yok. Belki parayı bulursam tur bisikleti alırım. Yani o da tur yapmak için istediğim için, daha uzun turlara çıkmak istediğim için, kamp yapmak istediğim için. Ama şu an bu bisiklet benim işimi görüyor. Bisikletimi çok seviyorum. Dağ bisikletine çıkarken nelere dikkat etmeliyiz? Bundan da biraz bahsedeyim. Birincisi, kesinlikle tanımadığınız, bilmediğiniz yerde tek başınıza dağ bisikletine çıkmayın. Neden? Çünkü çok tehlikeli olabilir. Yani buralar benim sürekli tek başıma çıktığım yerler. Yani nerede ne köpek var, hangi hayvan var, hepsini biliyorum. Bu nedenle bu kadar rahat çıkıyorum. Tehlikeli bölgeler var, az tehlikeli bölgeler var. Hiç tehlikesi olmayan yerler var. Yani ilk seferinizde tehlikeli bir bölgeye gidip de ayı saldırısına, vahşi hayvan saldırısına uğramayın. Size ilk tavsiyem bu. Köpek korkunuz varsa da çok fazla tek başına çıkmayın. Köpekler, birçok hayvan, özellikle tek hareket eden canlılara daha saldırgan olabiliyor. İki hayvan olduğu zaman kurt bile öyle kolay kolay, veya kurttur, diğer vahşi hayvanlardır, yaban domuzdur, ayıdır, bunlar çok fazla saldırmıyorlar. İnsan çünkü en tehlikeli yaratık, ama tek bulursalar affetmezler. Baştan söyleyeyim. Ben çok köpek saldırısına uğradım. Bir köpek tarafından da, birden fazla köpek tarafından da çok saldırıya uğradım. Hani şükür bir şey olmadı şimdiye kadar, ama sonra şehir içinde yolda yürürken bir köpek saldırdı. Ayağım kaydı, düştüm, kolumu kırdım. Yani bazı şeylerde olacaksa oluyor. Ama bildiğiniz bölge ise, kendinize güveniyorsanız, yani alışkanlıklarınız, işte yaşadığınız bölge, işte bununla baş edebilecek seviyedeyse tek başına çıkmaya da korkmayın. Korkak kalp daima mağluptur çünkü. Her zaman cesaret gösteren ve tehlikeye atılan kazanır. Yani özet olarak tek başınıza çıkmayın. Tek başına bisiklet sürmek, dağ bisikleti sürmek özellikle tehlikelidir arkadaşlar. Yani hayvanlar bir hastalığa yakalanmış olabilir, delirmiş olabilir, kudurmuş olabilir. Kuduz diye bir hastalık var biliyorsunuz. Hani o zaman aklı da başından gider, saldırır hayvan. Kendinize güveniyorsanız çıkın. Güvenmiyorsanız tek başına böyle dağ tepe gezmeyin. İkincisi, gerekli tüm teçhizatları yanınıza alın. Nedir tüm gerekli teçhizatlar? Pompanız, yedek lastikleriniz. Çünkü lastik patlayabilir dağın başında. Havası inebilir. Veya bisikletinizde dişliler kopabilir. Tamir setleriniz mutlaka tam olsun, yanınızda olsun. Ben neyle çıkıyorum? Ben sadece yedek lastik, 2 yedek lastik pompayla çıkıyorum. Öyle işte çok mekanik teçhizatım yok açıkçası. Hani 2-3 yıldır da hiç ihtiyaç duymadım. Duyabilir misiniz? Zincir kopabilir mi? Kopabilir. Ama bunlar da pahalı teçhizatlar. Tabii hepsini de istediğimiz şekilde alamıyoruz. İstediğimiz zaman. Yanınızda mutlaka su bulunsun.
Hiçbir yerde içme suyuna rastlamayabilirsiniz. Bir parça bir yiyecek bir şeyler bulunsun. Bunlar enerji barlar olabilir, çikolata olabilir, yaptığınız sandviçler olabilir. Aklıma gelen başka telefon, çağrı cihazı neyse artık bulunduğunuz bölgeye göre mutlaka yanınızda bir iletişim aracı olsun. Bazen yolda kalabiliyorsunuz. Yani hiç ummadığınız bir şey başınıza gelebiliyor. Mesela ben bir yerde çok fena yağmur altında kaldım. Telefonum da bozuldu. Öyle kaldım yani. Bütün teçhizatlarımızı da yani güvene almamız lazım. Gerekirse su geçirmeyen kilitli poşetler kullanın. Telefonlar için. Benim o zaman yoktu. Şu anda var. Telefonumu bozduk. Şimdi kilitli poşet taşıyorum. Her zaman yanımda bulunduruyorum. Elektronik cihazlar için. Suya ne kadar dayanıklı olursa olsun atıyorum kilitli poşetin içine. Çünkü hava birden değişebiliyor. Dağlarda işte rüzgarların, bulutların durumu farklılık gösterebiliyor. Her zaman hazırlıklı olmakta fayda var. Araziye geldik, mis gibi kokmaya başladı. Buralar asma yaprağı kokuyor hep. Ne haber Karabaş? Ben. Uyandın mı yavrucan? Karabaş çok tatlı bir çoban köpeğimiz burada. Bir evin önünde. Ne haber? Nasılsın? İlk gördüğü zamanlar bu sene havlıyordu. Şimdi tanıdı tekrar. Geçen senelerden hatırladı. Değil mi oğlum? Uyuyor musun? Nasıl gidiyor? Sen uyu hadi. Görüşürüz sonra yine. Ben gidiyorum. Bay bay. Gördüğünüz gibi köpek sizi tanırsa bir hav dahi demiyor. Bir hav bile demedi. Bana bir hay bile demedi. Neden? Tanıdı. İlk gördüğünde bu sene çok havlamıştı bana. Ama küçüklüğünü bilirim. Geçen seneden tanıyorum kendisini. Şimdi biraz kaydı kapatıyorum. Tırmanışa başladık. Evet. Sonuna geldik yolun. Sıradaki parça tüm downhill sevenlere gelsin.
Mini bir downhill yaptık. Birazdan turu tamamen sonlandıracağız. Bakalım nasıl çekiyor. Karşı ormanın içindeki elemanlar benden rahatsız oldular. Bana doğru bağırıyorlar şu anda. Çok acayip. İnişi tamamladım. Turu da burada tamamlıyorum. Çünkü şarj %1'e kadar düşmüş. Her an kapanabilir. Videoyu beğenip kanala abone olursanız sevinirim. Görüşmek üzere.